Mesut Özil'in Arda Güler hakkında yaptığı açıklama. Arbeloa altyapıdan kimi Arda Güler'in yerine monte edecek? Arda Güler'in kadrodaki yeri tehlikede mi? Asensio'nun sakatlığı ne durumda? Prestiani'den şok açıklama. Arda Güler hangi futbolcuları geride bıraktı? Nottingham Forest Fenerbahçe maçına dair haberler. Osimhen hangi Afrikalı futbolcuyu geride bıraktı? Arda Güler'den haberler, Kenan Yıldız'dan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Arnold, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızın önünde hiçbir engel yok. Bu takımın seviyesi ve kalitesiyle önümüzdeki her türlü zorluğa hazırız demiş. Sizce Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını veya La Liga'yı kazanır mı? Ben sizlere soruyorum dostlar. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Evet, Arbeloa'nın büyük ihtimalle Arda Güler'in yerine düşündüğü o isim. Yeni Pedri diyorlar bu arkadaşa. Arbeloa, Thiago'yu çok yakında ilk 11'e almayı ciddi olarak düşünüyor. Teknik direktör, Thiago'nun çok özel bir oyuncu olduğuna ve gelişmeye devam edebilmesi için yakında ilk 11'de oynaması gerektiğine inanıyor. Marca gazetesinin haberi. Evet, yeni isimler türüyor, yeni transfer isimleri duyuluyor. Arda Güler'in tahtı sallanıyor mu? Arda Güler'in yeri net değil mi? Kadrodaki yeri garanti değil mi dostlar? Sizce Bellingham döndüğünde veya bu isim kadroya dahil edildiğinde Arda Güler ilk 11'de kalabilecek mi? Ben sizlere soruyorum bu performansıyla beraber. Evet, Hintli arkadaşımız geri döndü ve Getafe karşısında sahada olacak. Harika bir haber diye paylaşılmış. Rodrigo kadroya dahil olacak. Rodrigo da gelirse bakalım kim çıkacak. O yüzden Arda Güler'in bir silkelenmesi gerekiyor. Bir kendine şöyle bir gelmesi gerekiyor. Bazen bencil oynamasını istiyorum ben. Lütfen biraz bencil oyna. Lütfen Arda. Rodrigo, Benfica maçında neden kırmızı kart gördüm? Çünkü hakemlerden 1 dakika daha uzatma istedim. O da bana sarı kart verdi. Sonra ona şaka yapıyorsun dedim ve o da bana bir sarı kart daha gösterdi. Bu yüzden de 2 maç ceza aldım. İnanılmazdı demiş. Konuşmayacaksın kardeşim hakemle ya. Evet, Raul Asensio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Real Madrid taraftarları rahat bir nefes aldı. İyiyim gibi bir açıklama yapmış dostlar sanırım. Sakatlığı da ciddi değil gibi gözüküyor. Valverde bu sezon şimdiden 12 asist yaptı ve Arda Güler'le asist sayısını eşitledi dostlar. Bu kariyerindeki en iyi rekoru. Arda Güler 21 yaşında Valverde'nin en iyi rekorunu zaten yapmıştı. Onun kariyerindeki en iyi ikinci skoru 8'dir ve bu skoru 2023, 24 ve 24-25 sezonlarında elde etmiştir. Arda Güler daha çok genç arkadaşlar. Prime sezonunu 23, 24, 25 yaşları arasında, 26 yaşları arasında yaşayacaktır. Ben ona hala güveniyorum arkadaşlar. Bazılarınızın inancı kaybolmuş olabilir. Benim de bazen böyle bir güvenim sarsılıyor. Böyle bir umutsuzluğa kapılıyorum ama henüz prime'ı açılmadı arkadaşlar. 21 yaşına daha henüz yeni adım attı. Dostlar sizden bir ricam olacak. Gerçekten biraz kanalımız düşüşte. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. En önemlisi de arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse çok sevinirim ve hype haklarınızı kullanmayı da unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Fransa, Mbappe'nin dizinin durumu konusunda endişeli. Onun Dünya Kupası'nda rahatsızlık yaşayarak oynayabileceğinden endişeleniyorlar. Daha ciddi bir yaralanmayı veya hatta ameliyatı önlemek için tedaviye çoktan başlanıldı. L'Equipe gazetesinin haberi dostlar. Aniden bir an önce ne Şampiyonlar Ligi'ni, ne La Liga'yı ne de gol krallığını düşünmeden direkt tedaviye başlanıldı. Gerçekten ciddi bir sorun var gibi gözüküyor da. Getafe maçında da oynamayacak. Bir sonraki maçta da oynamayacaktır. 2 hafta denildi ama belki uzayabilir. Prestiani, Vinicius'a mono yani maymun dedim ama bu beni ırkçı yapmaz demiş. Bir gazeteye yaptığı açıklama arkadaşlar. Yani garip, bir insana maymun dediğiniz zaman ırkçı olmuş oluyorsunuz bence. Bu ne abi ya? Nicolas Otamendi'nin kardeşi dün maçtan önce bu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Ya bu ırkçılık değil de nedir abi ya? Bu Benficalılar niye böyle, bu Arjantinliler, bu Portekizliler niye böyle abi ya? Paris Saint-Germain Vitinha için 100 milyon euro seviyesine gelecek teklife açık durumda. Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişkiler Florentino Perez, Nasser El Khelafi'nin hattında güçlendi. Arda Güler, Vitinha takası ihtimali gündemde. Evet, çıkan haberlere bakın arkadaşlar. Yani çok garip. Çok üzücü, çok da garip diye düşünüyorum ben. İkisini birlikte oynatmak varken bence gitmesi gereken isim Arda Güler değil, Bellingham olabilir. Çok sevsem de Camavinga olabilir. Karakter olarak çok sevsem de bu arada, futbol olarak değil. Çünkü her zaman Arda Güler'in yanında duruyor Camavinga. Tchouaméni de keza öyle. O yüzden yani ben bu ikisini görmek isterdim. Gidecek tek isim bence Bellingham'dır döndüğünde bile. İşte bak çok önemli arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Real Madrid ilk 100 maç istatistikleri. Arda Güler 38 gol katkısı. Toni Kroos 30 gol katkısı. Luka Modric 26 gol katkısı. Bellingham'dan, Cebalos'tan, Tchouaméni'den, Valverde'den bahsetmiyoruz arkadaşlar.
Real Madrid'in belki de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından 2 tanesinden bahsediyoruz. İlk 100 maçında, yaş olarak da söylemiyorum, Arda zaten çok genç ve 21-20 yaşına rağmen 38 gol katkısı. İnanılmaz bir başarı. Bunları konuşalım abi, bunları gündeme getirelim. 100. maçı sebebiyle bonus maddesi devreye giren Arda Güler, futbol tarihinin en pahalı 5. futbolcusu oldu Türkiye için dostlar. Arda Turan zirvede duruyor. Ferdi Kadıoğlu 2. sırada, Orkun Kökçü 2 kez girmiş ve Arda Güler de 5. sırada yerini almış. Ve daha fazla bonuslar devreye girdikçe Arda Güler bir tık daha üste çıkacaktır. 30 milyon seviyelerine gelecek 25 maç daha oynarsa. Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazanacak. 30 milyon euroya denk gelmiş olacak transfer maliyeti. Arda Güler'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamayan Real Madrid futbolcuları Mbappe, Vinicius, Dean Huijsen mesela. O kanka gibiler ama o bile kutlamamış. Courtois çok da böyle iyi dostlar aslında. Valverde ona pas atmıyor zaten. Carvajal zaten kendi derdine düşmüş. Kutlayanlar Alaba, Rüdiger, Endrick, Garcia, Carreras, Rodrigo, Bellingham ve Tchouaméni. Bellingham bile kutladı ya. Garip. Duru ve Camavinga Arda'ya doğum günü pastasıyla sürpriz yapıp ona şarkı söylüyorlar. Camavinga çok da mutlu gözüküyor. Gerçekten iyi bir dost kendisi. Seviyoruz onu. Arda Güler'in doğum günü pastası hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. Gibi dizisinden bir alıntıydı dostlar sanırım bu. Gibi dizisini ziyarete de gitmişti Arda Güler. Oradaki sözü pastanın üzerine yazdırmışlar. Camavinga Arda Güler'in postuna yorum yapıyor dostlar. Habibi yazmış. Yoksa Suudi Arabistan'a mı transfer oluyor Arda Güler? Arda Güler'in İspanyolcası inanılmaz gelişmiş. Gerçekten İngilizcesi de iyi durumda. Ve bu açıklamayı İspanyolca olarak konuşuyor arkadaşlar. Real Madrid TV'ye yapıyor açıklamayı. Maç sonunda 100. maçıyla alakalı. Bu zaferden ve dünyanın en iyi kulübü Real Madrid ile 100 maça ulaşmaktan dolayı çok mutluyum. Çok gururluyum ve bunu sürdüreceğiz. Evet, bugün aynı zamanda doğum günüm. Bu yüzden her şey için çok teşekkür ederim. Hala Madrid demiş. Bu yaşında 100 maç arkadaşlar. Düşünsenize 30, 32, 33 yaşlarına kadar kaç maç oynayabilir? İşte Real Madrid huzurlu bir yer değil. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi egosuyla boğuşuyor. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı bu ortamda Arda Güler belki de 500-600 maç oynayacak bu takımda. Ama bilemiyorum dostlar. Hayalimiz oydu ama bu ortamda biraz zor gibi gözüküyor. O yüzden Allah ona güç, kuvvet, mental sağlıklığı versin. Arda Güler Bernabeu'da babasıyla ve kız kardeşiyle futbol oynuyor. Gerçekten çok güzel görüntüler. Ya şu sahanın çimlerine girmek vardı ya arkadaşlar ya. Bir sponsor yok mu bizi İspanya'ya gönderecek? Bir maç izletecek bir arkadaşımız yok mu? Gerçekten ölmeden önce şunu yapmak isterdim ya. Arda ile bir araya gelip, tabii ki de sahanın içine bizi sokmazlar da. Abin diye kandır onları, bizi de aldır içeri Arda be. Birinin en önemli maçında attığı golü iptal olur. Diğerinin zaten takımında hayır yok. Bu çocukların bahtsızlığı üzerine makale yazılmalı. Gerçekten bizim de aylardır konuştuğumuz konu bu arkadaşlar. Kenan Yıldız yanlış yerde, Arda Güler de sanki yanlış takım arkadaşlarıyla beraber birlikte. İkisinin de kaderi garip gidiyor. Umarım ama kariyerleri daha güzel yerlere gidecektir dostlar. Mesut Özil Arda Güler'le ilgili bir açıklama yapmış. Arda'yı her zaman destekliyoruz. Zaten Fenerbahçe döneminde de kardeşim gibiydi. Genç yaşta Real Madrid'de ilk 11'de oynamak herkesin yapacağı iş değil. Kesinlikle öyle. İnşallah sakatlık gelmez, bol bol dua eder. Çok sevdiğimiz, gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Ben buradan Mesut Özil'e sesleniyorum. Lütfen bir günde olsa ziyaretine git şunu tesislerde. Kendini bir göster orada. Arda Güler'in de yalnız olmadığını oradaki basına bir şeylere göster. Senden tek ricam Mesut Özil. Sen çünkü o takımda fazlaca forma giyip orada kendinden bahsettirmiş bir isimsin. Lütfen. Evet, üzücü bir haber daha dostlar. Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ta 2-1 yendi ama elendi dostlar. Kendi sahasında 3-0 kaybetmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun 2 tane golüyle umutlanmıştık ama sonradan Nottingham Forest'ın golü geldi. Üzücü oldu arkadaşlar. Bir temsilcimiz daha elendi. Gerçekten üzücü çünkü ülke puanı cidden çok önemli. Bu işlerin dalgası şakası olmuyor dostlar. Bizden başka dostumuz yok çünkü. Avrupa kupalarında devam edecek olan temsilcilerimiz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16, Samsunspor'u da tebrik ediyorum gerçekten. UEFA Konferans Ligi son 16 arkadaşlar. Samsunspor'da 4-0 kazanmış. Galatasaray 3-2 yenildi. Fenerbahçe'de 2-1 yendi. Kazanarak veda etti en azından Fenerbahçe'de. Fransa'nın hücum hattı çok güçlü arkadaşlar. Biz de Türk milli takımı olarak Fransa ile oynayacağız biliyorsunuz dostlar. Adamların çeşitliliğine bak. Bizde forvet yok. Adamlarda forvet bolluğu var ya. Bir tanesini versenize ya. İsmail Yüksek'ten bahsetmek istiyorum dostlar. Gerçekten
İnanılmaz bir performans, nazar değmesin, sakatlıklardan korusun, milli takım için çok önemli. 5 tane Kante eder İsmail Yüksek arkadaşlar. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Maçı izledim. Kante mante yok arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kandırılmış bildiğiniz. Ama İsmail Yüksek orta sahanın dinamosu gerçekten. İnanılmaz güçlü, inanılmaz efor sarf ediyor. Milli takım için çok önemli. Onu da gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın ilk 11'i hat-trick yapan Charlotte ve Osimhen ilk 11'de forvetti arkadaşlar. Real Madrid'den sadece Tchouaméni var. Benim şaşırdığım isim sol bek oynayan McKennie. Haftanın ilk 11'ine seçiliyor ve sol bek olarak Galatasaray'a da gol atıyor. Çok ilginç. Yeni sol bek hayırlı olsun arkadaşlar. Victor Osimhen Juventus'ta oynamanın kendisi için bir ayrıcalık olacağını söyledi. Burada oynamak harika olurdu. Dünyadaki futbolcuların %90'ı Juventus'ta oynamak isterdi. Juventus'ta en önemli kulüplerden birisi. Zengin bir tarihe sahip ve bir sürü efsane oyuncu bu takımda oynadı. Osimhen basın toplantısında bunları söylemiş. Sadece üst düzey bir forvet değil, aynı zamanda gerçek bir saygı gösteren oyuncu. Kenan Yıldız ve Victor Osimhen kaç gol katkısı yapardı, ben sizlere soruyorum. Gerçekten Kenan'ın tek eksiği yanında iyi bir forvetin olmaması. O yüzden kendisi de pek fazla parlayamıyor. Burada Fabrizio Romano'nun bir haberi var. Victor Osimhen İtalyan kulüplerine 2 yıl boyunca satılamaz diye bir maddesi vardı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa beni düzeltin dostlar. Juventus işi bu sene olmaz, seneye de olmaz eğer öyle bir şey olacaksa. Çünkü Napoli böyle bir madde koydurtmuştu sözleşmesine. Osimhen Drogba'yı geride bıraktı. En golcü ikinci Afrikalı futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dostlar Didier Drogba'yı geride bıraktı. Didier Drogba da çok az gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde ya. Gerçekten şaşırdım. Victor Osimhen şimdiden 16 gole ulaşmış. En golcü isim olacaktır herhalde Victor Osimhen. Victor Osimhen ve Haaland'ın Şampiyonlar Ligi performansları dostlar. Evet, ikisi de 8 maça çıkıyor. 7'şer gol atıyorlar. Osimhen'in 2 asisti var. Haaland'ın asisti yok. Evet, hangisi daha iyi, ben sizlere sorayım. Gerçekten bir soru bu arkadaşlar. Gerçek bir soru çünkü Osimhen kaliteli bir oyuncu. Haaland'ı mı seçerdiniz, Osimhen'i mi seçerdiniz takımınıza? Kenan Yıldız oyundan çıktığı an Juventus adeta ölüyor, muhteşem bir şeysin sen diye paylaşmış İtalya sayfaları dostlar. Aynı şey Arda Güler için de geçerli bence. Ne kadar oyunda böyle etkin gibi gözükmese Arda Güler oyundan alındığında Real Madrid atağa çıkamıyor. Pozisyon yaratamıyorlar. Çok önemli bir oyuncu Real Madrid için Arda Güler. Ve aynı şekilde Kenan Yıldız da Juventus'un her şeyi. Komolli. Hala Galatasaray maçının etkisinden kurtulamadım ve bunu atlatmam yıllar alacak. Atlatamazsınız öyle. Bir de siz atlatamayın. Hep mi Türk takımları travma yaşayacak? Biraz da siz yaşayın abi. Şimdi değilse ne zaman demiş Fiorentina. Fatih Terim'i paylaşıyor. Tekrardan bir İtalya macerası olur mu Fatih Terim için? Evet dostlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Like attıktan sonra da hype haklarını kullanmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.